Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hacı Ömer Kılınç. Bugün size yepyeni elektrikli bir araç tanıtımı yapacağım. Şimdiden size iyi seyirler. Arkadaşlar Renault bayisini geziyordum. Sandero fiyatlarına bakarken dikkatimi bu araç çekti. Sandero'nun hemen hemen de başlangıç fiyatı 180 bin lira civarındaydı. Bu araca geldiğimde baktım bunun da başlangıç fiyatı 180 bin lira. Şimdi aklıma şu geldi. Yani siz motoru, kliması, her şeyi olan 180 bin liraya bir Dacia'ya mı binersiniz sıfır, yoksa 2 kişilik elektrikli yakıt tüketimi, yani bir dolumda 4-5 liraya dolan bir 2 kişilik camı çerçevesi olmayan bir araca mı binersiniz diye düşündüm. Yani bu kıyası yaparak size bu videoyu çekme gereği duydum. Yani bu aracın şu anki urban paketi bizim incelediğimiz 180 bin lira civarında, vergisi önceden hiç yoktu. Şu anda yine devletin yaptığı elektrikli araçlara olan vergiyle 50-100 lira civarında, hatta o kadar bile 100 lira civarında da yoktur diye tahmin ediyorum. Fakat bu aracı kullanmak için de yine yani motosiklet ya da motor ehliyetiyle otomobil ehliyetiniz olması gerekiyor. Yani bu aracı alıp da ehliyetsiz bir kişi kullanamıyor. Yani bunun haricinde yani ben çok dikkatimi çekti. Yani acaba siz bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi araç hakkında size teknik ve detaylı bilgiler verelim. Aracı şöyle bir dıştan ve içten inceleyelim. Araca ilk baktığımızda bizi Renault amblemi karşılıyor. Aracımız ufak ama Renault amblemimiz büyük. Bu bizim kendimizi güvende hissetmemizi sağlıyor. Motor kaputunun uç kısmında normalde tamponda olur araçlarda, fakat bu aracımızda motor kaputu olmadığı için aracımızın hemen ön kısmında yine yuvarlak hatlara sahip farlarımız, onun altında da sis farlarında alışık olduğumuz yerlerde de sinyal lambalarımız var. Bu aracın da motor ve otomobil karışımı olduğunu da amatör ve yayların dışarıda olması ve çamurlukların da tekerleklerin üzerinde araçtan bağımsız olmasından anlıyoruz arkadaşlar. Bu aracımız tamamen elektrikli. Hiçbir şeye ihtiyacı yok elektrik haricinde. Aracımızın liste fiyatı da 180.017 TL. Bu aracımız, incelediğimiz aracımızda şu anda urban paket. Aracın içine girdiğimizde tamamen plastik aksamlar bizi karşılıyor. Ortada bir gösterge panelimiz var. Buradan aracın şarj süresinin, ne kadar şarj edildiğini, kaç kilometre gittiğimizi gibi, saat gibi, kilometre gibi ufak tefek özelliklerimizi bu küçük ekrandan sağlıyoruz. Sağ kısma geldiğimizde silecek ve aracı çalıştırdığımız kontak anahtarının olduğu yeri görüyoruz. Sol tarafa geldiğimizde de dörtlü flaşör ve otomatik vites tuşlarının burada olduğunu görüyoruz. Ortaya bastığımızda ikisine aynı anda bastığımızda da aracımız boşta oluyor arkadaşlar. Direksiyonumuz ortasında, normalde araçlarda korna olur. Bunda da airbag direksiyonumuzun tam ortasında. Bu da bizim güvenliğimizi sağlıyor. Tek kollu bir sileceğimiz var. Alt kısma geldiğimizde gaz ve fren pedalımız alt kısımda bulunuyor. Yani bu aracın güvenliği arkadaşlar, işte airbag, onun şaselerde ve alt kısımdaki demirlerle sağlanmış, emniyet kemerleriyle sağlanmış. Lastik ebatlarına gelince, bu görmüş olduğunuz aracın lastik ebatı 145'e 80, 13 jant kapakları var ve alüminyum jant kullanılmış. Yine onun üzerinde de yine gördüğünüz gibi çamurluklarımız araçtan bağımsız bir şekilde duruyor. Arkada büyük yine bir Twizy yazımızla Renault amblemimiz var. Yine gördüğünüz gibi stoplarımız ve geri vites lambamız bulunuyor. Aracımızın kapısı çok hafif. Ben kol aradım ama bulamadım. Bunu da herkes kapatabilir. Çok hafif bir kapısı var. Üst direklerde demirler kullanılmış. Yani alt şaseye bağlanılarak yani sizi bir kafesin içinde güvenli bir şekilde yolculuk etmeniz öngörülmüş. Altlarda da yine gördüğünüz gibi sert plastikler var. Bu da aracın hafif olması hedeflenmiş. Bu hafiflikle de birlikte daha uzun menzilli aracın gidilmesi sağlanıyor. Üst kısımda, aracın tavan kısmında piyano bilek, çok şık bir siyah
örgülü bir plastik var. Bu da dıştan görüntüsünü cam tavan varmış gibi gösteriyor. Aynalar Renault'larda kullanıldığı gibi güzel şık aynaları var. Sanki Renault arabalarının hemen hemen de aynısı gibi. Bu aracımızda fren yaptığımızda ya da gaz pedalından çektiğimizde kendi kendine şarj ederek şarj mesafesini uzatabiliyor. Şarjı tam olarak 3 saat 30 dakikada doldurabiliyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir ev ortamında ya da biz 120 voltluk bir elektrik olan priz olan her yerde bunu doldurabiliyorsunuz. Aracın ön koltuğunu hareket ettirmek için hemen alt kısmındaki mandalla hareket ettirip arkaya geçmesini sağlıyorsunuz. Yine emniyet kemerleri bizim güvenliğimiz için. Gördüğünüz gibi mandalı yukarı çekiyorum ve hemen hemen de çok rahat bir şekilde, güzel bir şekilde hareket ediyor. Arka kısım biraz dar, ayaklarınızı yana açarak oturabiliyorsunuz. Yani burada hem bir araç edası hem de bir motosiklet edası görünüyor. Arka kısımda stop lambamız ve geri vites lambamız var. Alt kısımda da yine sinyal lambalarımız var. Kapıyı açmak için de içeride bir mandal var. O mandala bastığımızda yukarıya doğru açılıyor. Bu da aracımızı dar bir alana park ettiğimizde rahat bir şekilde kapıyı açıp içine binmemizi sağlıyor. Bu özellik olarak bu kapının yukarı açılması benim çok hoşuma gitti. Araç gördüğünüz gibi tamamen plastik aksamlardan yapılmış. Bu biraz sizi korkutabiliyor. Ama bunu sadece zaten şehir içinde kullanacaksınız. Bu aracın maksimum gücü 11 beygir, torku 57 Nm. Arkadan itişli bir araç. Bir vites var. Bu da tamamen bir vitesle gerekli hıza ulaşabiliyor. Hızlanma süresi 0 ile 100 kilometreye 12 saniye. Bu aracın verilerine baktığımda 150 kilometre gösteriyor maksimum hız ama bence bu maksimum hızı 150 kilometreyi yapar mısınız? Bence ben korkarım 150 kilometre hızla gidemem diye düşünüyorum. Bu aracın güvenliği, emniyet kemerleri, airbag ve kafeste kullanılan demirlerle sağlanmış olsa da bile ön ve arka frenlere disk kullanılarak güvenliği de artırılmış. Birçok araçların bildiğiniz gibi arka fren sistemleri çoğu zaman kampanalıdır. Bu araçta yine disk kullanılarak güvenlik artırılmıştır arkadaşlar. Aracın camlarının olmaması arkadaşlar bize eksi olarak geliyor. Bu da malum kış aylarında kullanım olarak bizi zor duruma düşürebilir. Çünkü araçta bir ısıtma sistemi yok. Gördüğünüz gibi havalandırma fanları yok. Bu aracı ısınmak için iyi bir mont ve iyi bir eldivene sahip olmalısınız kış aylarında. Artısı neler olabilir? Artısı elektrikle çalıştığı için yakıt tüketimi yok. Yani 100 kilometre 3-4 lira, bilemedim 5 lira gibi bir parayla gidebilirsiniz. Şehir içi kullanımına çok uygun, park etmesi çok uygun. Yani park sorunu yaşamazsınız. Ama dediğim gibi yine yani buna takılan sonradan takılan camlar da bizi sıcak tutmayabilir. Bunun haricinde Renault'un güvencesinde olduğu için aracın güvenlik sistemleri çok iyi. Tabii ki şehir içi kullanımlarda, şehirler arası kullanımlara bence uygun değil arkadaşlar. Bu araçta şehirler arası kullanımlarda her şeyin plastik olması, kendinin hafif olması yanımızdan geçen bir araçta bizi zor duruma düşürebilir. Şimdi sizden yorum bekliyorum arkadaşlar. Bu araçla ilgili sormak istediğiniz detaylar varsa bana sorabilirsiniz yorumlarda. Ben yine bilmediğim ya da anlatmadığım bir şey varsa ben bu konuda size araştırır, yorumlardan yazarım. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız tekrar söylüyorum çok memnun olurum. Yorumlarınızı ve like'larınızı her zaman bekliyorum. Bunlar beni videoda yönlendirici olan şeylerdir. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.